Kuantum nedir? Kuantum düşüncesi nedir? İlk sorum bu. Yani evet, buna böyle kuantum şudur, yani tek kelimeyle söyleyebilirim. Kuantum nicem demektir. Türkçesi nicelikten türetilen, Hı nicelikten hı. en küçük nicelik demek kuantum. Kuanta ve kuantum, bunlar biri çoğul biri tekil. Kuantum aslında çoğul kelimesi, kuanta tekil kelimesi. Nicelik yani maddenin en küçük ölçülebilir niceliğine kuantum diyoruz. Böyle bakılınca bu nicelik bir enerji olabilir, bir momentum olabilir, yani bir ivme olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bu bir nicelik aslında. Maddenin ölçebileceğimiz en küçük birimine biz kuantum diyoruz. Daha önceden zerre filan derdik, parçacık olarak, ama işte atom denirdi filan daha önce. Şimdi anladık ki atomun içinde de bazı haller oluveriyor, hareketler Hı var, hı. daha küçük parçalardan oluşuyor. Çekirdek diye bir şey var atomun içinde, tıpkı hücrede olduğu gibi, tıpkı bir elmada işte ya da yediğiniz herhangi bir meyvede olduğu gibi içinde bir çekirdek var ve o çekirdeğin etrafında hareketli şeyler var. Çekirdeğin içine girip açtığınızda zaten biliyorsunuz atom bombaları falan ortaya çıkıyor. O yüzden atomu pek kurcalamamak lazım. İçi çok tehlikeli, büyük bir enerji var. Einstein bunu anlatmıştı, hatırlarsınız belki. E Evet. eşittir mc kare diye, enerji eşittir m kütle çarpı ışık hızının karesi. Uf, bu çok büyük bir şey. Yani bu ne demek? Yani küçücük bir enerji ışık hızının karesinin çarpımı kadar, kütlesinin, ışık hızının karesinin çarpımı kadar büyük bir enerji yumağı var. Yani böyle bir şey olabilir mi diye düşünüyorsun. Çünkü enerjinin üzerinde oturuyoruz. Her an patlasa hepimiz yok olup gidebileceğiz demek ki filan diye düşünüyorsun. O yüzden şöyle söylenir. Bir bardak çamurda bir gemiyi İstanbul'dan Amerika'ya götürüp getirecek kadar enerji vardır. Bir bardak çamurda. Bakın, çamur, petrolden A! falan bahsetmiyorum. Evet. Nükleer enerjiden bahsetmiyorum. Neden? Çünkü her şey enerjidir falan diye böyle şey yapıyorlar. Bunu popülize ediyorlar ve biraz abartarak söylüyorlar, ama evet, biz aslında yoğunlaştırılmış, parça parça hale getirilmiş böyle köfteleri yaparlar, küçük küçük parçalar olarak hani yemeğin içine katarlar. Onun gibi böyle bir araya getirilmiş köfte enerji parçacıklarından oluşuyoruz. Bu bizi tabii böyle tanrısal bir şey falan yapmıyor işin açıkçası. Ya enerjiden olduğumuz için istersek dünyayı değiştirebiliriz. Değiştiremezsiniz yani. Mesela bu Arşimed'e atfedilir. Bana kaldıraçımı dayayacağım bir nokta gösterin, dünyayı yerinden oynatayım demiş mesela. Arşimed, biliyorsun. Bir de feci bir Evet. ölümü var bu adamın. Anlatayım mı? Çok ilginçtir Lütfen, aslında. lütfen Arşimed, dinlemek biliyorsunuz, isteriz. çok böyle kumandan Marselli Sirakuza'yı kuşattığında deniz kenarında uzaktan aynalarla güneş ışını toplayıp yansıtarak kumandanın gemilerini yakmıştı, uzaktan yakmıştı. Enerji ilk defa, bugün insanlar Tesla'dan bahsederken bence önce Arşimed'den bahsetmeleri lazım. O Evreka Evreka diye, hani hamamdan çıkarak buldum diye, Evet. kralın meşhur hangi tasa altın karıştırıldığını bulan o büyük buluşundan daha önemli bir şey. Ondan şu, uzaktan güneş ışınlarını toplayıp bir mercek görevi görerek denizin ortasındaki gemileri yakmıştı. Tabii Marseille çok büyük bir kumandandı ve şey yaptı. Kuantumda bunlar ne işi var derseniz, her şeyin yeri var. Kuantumda bunu bir bağlama kesinlikle oturtacağım. Hiç merak etmeyin. Yani bunun bağlamı olacak. O yüzden rahat olun. Askerlerini gönderdi ve dedi ki gidin bana şu adamı getirin. Kimdir bu dedi. Ben uzaktan gemilerimi yakmaya cüret eden ve bunu aynı zamanda başaran kim olabilir filan diye. Askerler girdiler, bir ucra bir yerde onu deney yaparken buldular ve kapıyı kırıp içeri girdiler. Arşimet deneyle o kadar meşguldü ki kumandan Marcel seni istiyor, çağırıyor diyen askere şimdi gidin deney yapıyorum dedi. Asker çok sinirlendi ve çekti kılıcını, Arşimed'in kafasını ikiye ayırdı. Ya Marcel seni çağırırken ne demek şimdi gidin filan diye. Bilim insanların böyle trajik hikayeler var. Çünkü aynı A! trajik hikaye kuantum fiziğinin kurucusu, şimdi bağlayayım en iyisi. Kuantum fiziğinin hipotezini geliştiren maddenin kuantize olduğunu, böyle paket Hı paket hı. yayınlandı. Sürekli bir hortumdan akan bir su gibi değil de işte bir otomatik tüfekten çıkan silahtan çıkan mermiler gibi tek tek parça parça gittiğini söyleyen bu hipotezi Max Planck geliştirmişti ve Max Planck hayatı boyunca bunu kabul edemedi. Hayatının son 40 yılını, ilk 40 yılında bunu geliştirmeye adadı. Son 40 yılında da buna karşı mücadele ederek harcadı adam. Ve onun hayatında büyük trajediler vardı. Mesela hayatta kalan 7 tane çocuğundan 2 tane bir çocuğu
Hitler tarafından yakalanmış ve demişti Hı ki hı. yani şu Nazi bildirgesini imzala yoksa biz senin çocuğunu hakkından geleceğiz, idam edeceğiz. Çok düşündü mesela Max Planck bir Alman Yahudisiydi. Hayır dedi ve çocuğunu öldürdüler yani. Buna rağmen o bilim etiğinden ve doğru bildiği şeylerden asla vazgeçmedi. O hep klasik mekaniğin doğru olduğuna inanıyordu. Ondan da vazgeçmedi. Einstein gibiydi. Einstein gerçi biraz dönek bir adamdı işin açıkçası. Kolaylıkla Roosevelt'ın çağrısına kulak vermiş ve Evet, hayatında 2 büyük hata demişti. Bence 3 büyük hata yapmıştı. 2 büyük hatadan birisi işte atom bombasını yaparak bir seferde 35.000 insanın evet. ve bir şehrin bir şehrin yıkılmasına, yok edilmesi, hayvanlarla, canlılarla beraber yok edilmesine yol açan büyük bir başarı gerçekleştirmişti. Yok edilmesine yol açan büyük bir başarı. Nasıl bir trajik durumsa cümleyi bakabiliyor musunuz? Evet, Yok edilmesine yol açan büyük bir başarı. Tam bir trajedi başarı. aslında. Sisyphus'un Evet, kaderi gibi Einstein'ın kaderi. Evet, kuantum öyle bir şey. Kuantum atomun içindeki fizikle ilgili aslında. Atomun içindeki. Bu şu demek. Atomun üzerinde moleküler düzeyde başka bir fizik var demek. Bir de güneşten uzak alanlarda geçerli başka bir fizik daha var demek. 3 tane temel büyük fizik kuramımız var bizim. Biri kuantum fiziğinin kuramı, ikincisi klasik mekaniğin kuramı, yani normal evreni anladığımız, Ay'a uydu gönderdiğimiz, köprüler yaptığımız, işte yani cihazlar yaptığımız filan. Yani dünyada yaptığımız her şeyin fiziği kısacası bunlar. Bir de uzak galaktik boyutlarda, gezegenler arası boyutlarda ihtiyaç duyduğumuz bir fizik var. O da görelilik fiziği. Görelilik fiziği Einstein tarafından gerçekleştiriliyor ve Einstein katı bir nedenselci, böyle evreni mekanik bir tarzda hayal ediyor. Her şey e, nedenlerle, domino taşları gibi o ona çarpacak, o ona çarpacak, o ona çarpacak etkiler bu şekilde büyük bir etki zinciri oluşarak ortaya bir sonuç ortaya çıkaracak. Mesela biz şimdi geçmişin nedenleriyiz geçmişten. Yani bizim hiçbir evet. özgür irademiz falan yok burada. Olaylar bizi buraya kadar böyle bir nedenler zinciri içindeki bir halkayız şimdi ve gelecekteki olayların da nedenleriyiz. Kendimizi çok özgür hissediyoruz değil mi? Bu bir yanılsama. Bu yanılsama insanı çok mutlu ediyor ama. Annem hep şey der, Evet. yalan dünya der. Platon da öyle söylerdi. Dünya yalandır derdi, idealar gerçek. Ama bu yanılsama üreten bir özgürlüğün içinde Platon, annem ve Einstein arasında bir karar vermemiz gerekiyor da bunları örtüştürmemiz gerekiyor aslında. Evet, A, kuantum böyle bir fizik. süper. Orada biraz tuhaf işler var. Hı. Klasik fizikten farklı. Kuantumda nedenler yok öyle. Uzaktan etkiler Evet. var, hayaletvari etkiler. Böyle inler cinler top oynuyor. Saadettin Teksoy orada maç yönetiyor falan diye düşünürsün mesela. Böyle garip bir yer orası. Onu anlamak çok zor. Einstein bu yüzden çok sinirlenmişti işin açıkçası.